Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak bilineceği üzere 1 ila 4 Mayıs tarihleri arasında, yani bundan yaklaşık 2 gün sonra Kıbrıs'ta Kıbrıs Teknofest düzenlenecek. Allah izin verirse ben de bugün yola çıkıyorum. İnşallah Kıbrıs Teknofest'te ben de olacağım. Yani çok güzel içerikler sizleri bekliyor. Mevzunun bu tarafını hemen parantezi kapattım. Kıymetli dostlar, dün Savunma Sanayi Başkanlığımız öyle bir duyuru videosu yayınladı ki biz de Kıbrıs'ta olacağız diyordu Savunma Sanayi Başkanlığımız sosyal medya hesabından, ama Savunma Sanayi Başkanlığımızın yayınlamış olduğu videoda çok acayip göndermeler vardı. Kime? Mevzunun muhataplarına. Muhatap kim? Tahmin edeceğiniz üzere Yunanistan'a. İsterseniz görüntüler bir karşımıza gelsin. Nasıl, görüntüleri gördünüz mü? Ayşe bavulunu hazırlıyor. Ayşe nereye? Kıbrıs'a tatile gidiyor. Kıbrıs Barış Harekatı'na çok güzel bir atıfta bulunmuştu. Valizin içerisine baktığımızda Milli Muharip Uçak Kağı'nın maketini görüyoruz. Devamında seyir füzemizin yine maketi var son büyük ihtimalle. Akabinde Hürjet peçleri, kamikaze dronlar koyulmuş ve son olarak da bavullar aynı böyle Kıbrıs Barış Harekatı'nın ilk başladığı dakikalarda hatırlarsınız. Komandolarımız, paraşütçü komandolarımız havadan bir indirme operasyonu gerçekleştirmişti. Aynı o anı canlandırmışlar. Arkadaki "Yürekten çağırma beni bu kadar, bir gece ansın gelebilirim" müziği de gerçekten çok güzel bir duyuruydu. Eminim ki mesaj istenilen yere ulaşmıştır. Bu vesileyle şimdi tabii bazı ilkler de gerçekleşecek Kıbrıs Teknofest'te. Mesela Kızıl Elmamızın İstanbul'dan havalanıp en uzun yolculuğunu yapıp bizzat böyle kendisi uçaraktan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne iniş yapması beklenmekte. Sahada ben de nelerle karşılaşacağımı pek bilmiyorum. Sadece sizlere tavsiyem, özellikle de shortslarımızı şu süreçte takip edin ben Kıbrıs'tayken. Çok güzel içerikler çıkartacağım Allah'ın izniyle. Kısa içeriklerimizle sizlerin karşısında olmaya devam edeceğim. Yine videolara destekleriniz, beğenileriniz, yorumlarınız oldukça önemli. Her zamanki gibi eksik etmezseniz de çok mutlu olurum diyorum ve hemen devamında ikinci konu başlığımızda kıymetli dostlar hep birlikte bir Azerbaycan'a gideceğiz. Azerbaycan'da önemli bir misafir vardı. Yani öyle bir ziyaret gerçekleşti ki Azerbaycan'a İran tarafından, İran'ın Türk asıllı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından, yahu dedim bu dedim İran'ın Cumhurbaşkanı falan değil. Niye kıymetli dostlar? Yahu o kadar samimi görüntüler. Bir tane tercümana dahi ihtiyaç duymadı Pezeşkiyan Azerbaycan ziyaretinde. Ve daha sonrasında Pezeşkiyan hani o İran'da gündem olan bir şiir vardı ya okumuş olduğu, Haydar Baba'ya selam. Haydar Baba'ya selam şiirini tüm böyle Azerbaycanlılara İlham Aliyev'in yanı başında okumuştu. İsterseniz o görüntüler bir karşımıza gelsin. Daha sonrasında Pezeşkiyan'ın özellikle de Karabağ'a ilişkin önemli açıklamaları oldu. Onlara değineceğiz. Bir uçaydım bu çırpından yeline, bağlaşaydım dağdan aşan, seline, ağlaşaydım uzak düşen, eline, bir görəydim ayrılığı kimsaldır. Ölkəmizdən kim qırıldı, kim qaldı? Mən sənin tək dağa saldım nəfəsi. Sən də qaytar göylərə sal bu səsi. Bayquşun da dar olmasın qəfəsi. Burada bir şer darda qalıb bağırır, mürvətsiz insanları çağırır. Sağ olun. Devamında Karabağ hakkında da hani ezberleri bozacak cinsten açıklamalarda bulunmuştu Pezeşkiyan. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan diyordu ki dünyada Azerbaycan Cumhuriyeti'nin nüfusundan daha fazla Azerbaycanlı İran'da yaşıyor. Azerbaycan'dayken kendimi Tebriz ya da Erdebil'de gibi hissediyorum. Birçok ortak noktamız var ve bununla gurur duyuyoruz. Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Buraya dikkat edin lütfen.
Azerbaycan'da bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İmzalanacak anlaşmalar Azerbaycan ile ilişkilerimizde daha büyük adımlar için bir hareketin başlangıcı olacak diye önemli açıklamalarını sonlandırmıştı Pezeşkiyan. Madem öyle, madem Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası, bunu zaten biz biliyoruz. Sen İran Cumhurbaşkanı olarak bunu da dile getirebiliyorsun. O zaman şu Zengezur koridoru da açılsın o zaman. Yani aslında hani demiş ya, Azerbaycan'da yaşayan Azerbaycan'dan daha çok İran'da, yani Azerbaycan Türkiye yaşıyor demiş. Bu ne demek? Sizin bizim üzerimizdeki etkinizin nedenli fazla olduğunun gayet farkındayız. Aslında Pezeşkiyan bunu itiraf etti Azerbaycan'da. Hani bu açıklamaları yapan birisi Zengezur koridorunun açılmasında sanırsınız ki en büyük kolaylığı İran sağlayacak değil mi? Niye? İşte Pezeşkiyan Cumhurbaşkanı bir Türk asıllı veyahut da Azerbaycan'a, Türkiye'ye karşı söyledikleri ortada değil mi? Fakat o işler bileceğiniz üzere bu şekilde ilerlemiyor İran'da. Önemli olan İran'da dini lider pozisyonunda kim var? Buna dikkat etmek gerekli diyorum ve hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'a özellikle de 3 farklı Türk devletinin Güney Kıbrıs Rum kesiminde yapmış olduğu belli başlı sıkıntılı olaylar vardı. Hepimizin de canını sıkan. Bilineceği üzere bu mevzular hakkında Hakan Fidan epeyce bir sessizliğini korumuştu. Geçtiğimiz günlerde bu mevzular aile içi mevzular. Biz ailenin içerisinde yaşanılan bu olayları dışarıya vurmayız, kendi aramızda halletmeye çalışırız diye bir açıklama yapmıştı. Fakat bugün Numan Kurtulmuş'tan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan bu konuda çok önemli, bayağı da açıklayıcı bazı ifadeler geldi. Detaylar bir karşımıza gelsin. Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'ni yok sayan bir karara imza atıldı. Bu tabii doğrudan doğruya orada temsilcilik açmaya da büyükelçilik açma anlamına gelmiyor. Nitekim Kırgızistan'ın da şu anda bir büyükelçiliği yok. Özbekistan'ın da yok. Başka ülkelerden akredite edilen büyükelçilerle o işi yürütüyorlar. Ama tabii gerçekten bu Türkiye'nin beklemediği bir yaklaşım oldu ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Bugün burada yaptığımız resmi görüşmelerde de bunları hem mevkidaşım Meclis Başkanı'na hem Sayın Cumhurbaşkanı'na hem de Bakanlar Kurulu Başkanı, yani bizdeki adıyla Başbakan'a bu konuyu açıp bunları konuşma imkanımız oldu. Tabii ki olan oldu, geçmişte kaldı. Biz Türkiye olarak üçüncü ülkelerle nasıl ilişkiler kuracağımızı söyleyecek konumda değiliz. Ama kardeşlik hukukumuz bu konudan ciddi şekilde rahatsız olduğumuzu ve bunun telafi edilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini kendileriyle söyledik. Ya telafi edilmesi derken efendim ne yapılması gerekiyor şu an? Bir kere şu andaki temel mesele nedir? Bizim Kuzey Kıbrıs Türk tarafı uluslararası alanda tanınmıyor. Bunun için mesela şu anda Kırgızistan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsilciliği var. Temsilcilik açılabilir. Ayrıca Kuzey Kıbrıs tarafına bakmakla görevli olarak yakın ülkelerden birisinin büyükelçisi oralara akredite edilebilir. Alın. Sayın Numan Kurtulmuş, biz diyor hayal kırıklığı yaşadık, beklemiyorduk diyor. Muhataplarına konu işte iletildi, sıkıntılar çözülecek. Sıkıntıların çözülmesinde de yani Numan Kurtulmuş kendisi belirtmiş. Resmi bir şekilde olmasa da bari gayri resmi bir şekilde gidin işte, örnek veriyorum, Kazakistan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti günü yapın. İşte Ersin Tatar oraya davet edin. Resmi olarak tanımasanız da bari bunları yapın. Hani böyle madem Avrupa Birliği'ne tavizler verdiniz, Rum kesimini tanıyarak veya Türk askeri işgalci olarak adada belirlendi, tanındı. Bari siz de gidin gayri resmi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kendi aranızda özel ilişkiler içerisine girin diye Numan Kurtulmuş böyle önemli bir açıklama yapmıştı. Bakalım yani Türk devletlerinin bu konudaki tutumları nasıl olacak? Daha öncesinde hani demiştim ya, Türk devletleri ya diyecek ki ya biz bir yanlış yaptık fakat yanlışımızın farkındayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de biz aynı hakları tanıyacağız. Yani devlet olarak tanımaz. Zaten hani bambaşka bir boyut. O zaman işin seyri değişir de. Veya dediğim gibi hani gayri resmi yollarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de hani biz uzak kalmayacağız. Oraya da ilgimizi, sevgimizi, kardeşliğimizi gösterecek hareketlerde bulunacağız derlerse orası ayrı, ama derlerse ki ya kardeşim bizim işimize de pek karışma. Tamam Türkiye de yani bizim de kendi politikamız var. Biz de böyle yapacağız derlerse bilmiyorum artık. İlişkiler bayağı bir gerilir. Orası kesin diyorum ve hemen devamında kıymetli dostlar hep birlikte bir
Dün başka bir konuşulan mevzu vardı. Hatta dün değil, dünden önceki gün. Akşam saatlerinde bir haber karşımıza çıktı. İşte Pakistan'dan Türkiye'ye giden 6 adet C-130 kargo uçağı, işte o uçaklar ne taşıyordu? Daha sonrasında bir tanesinin Flight Radar uygulamasındaki görüntüsü paylaşılmıştı. Gerçekten de hani baktığımızda haritaya Ankara'dan kalkıyor bir tane kargo uçağı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait. Daha sonrasında İslamabad'a iniş gerçekleştiriyor. Dün bu konuya dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir paylaşım gelmişti. Yapılan paylaşım şu an karşınızda. Denilmekteydi ki bazı basın yayın organlarında yer alan Türkiye Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdi iddiası doğru değildir. Türkiye'den hareket eden bir adet nakliye uçağı yakıt ikmali sebebiyle Pakistan'a iniş yapmıştır. Ardından belirlenen rotasında hareketine devam etmiştir diye bu şekilde bir açıklama paylaşmıştı İletişim Başkanlığı. Tabii bu açıklama paylaşıldı. Bazı bir kesimler var ya hani ortalığı böyle en ufak kıvılcımda alevlendirmeye çalışan. Onlar ne diyorlar işte özellikle de X platformunda işte bu açıklamalar baz alınaraktan Türkiye Pakistan'a askeri destek vermeyi reddetti. Böyle bir yalanlama geldi ya. Yani bunlar nasıl bir kafa yaşıyor anlamak mümkün değil. Zaten şu an resmi olarak Pakistan'la Türkiye kendi ikisi de bağımsız hür devletler. Yani biz zaten iki tane bağımsız devlet olarak gitmişiz Bayraktar Teybekler, Akıncılar yani Pakistan'a verilmiş zaten. Yani sadece dünden önceki gün değil. Bugün öğlen dese ki Pakistan benim mühimmat eksiğim var, ihtiyacım var. Çıksa gitse kim ne diyecek mesela? Değil 6 tane 60 tane sorti yapılsın gelsin İslamabad Ankara arası. Yani bu takınılacak bir mevzu değil kıymetli dostlar. Dün Cumhurbaşkanımız Erdoğan ne dedi? Bölgedeki gerilimin bir an önce azalmasını istiyoruz ama devamında kardeş Pakistan halkına desteğimiz tamdır dedi. Yani parantezi kapattığımızda dün geceki işte yalanlandı, yok işte Pakistan'a destek verilmiyor falan filan bunlara inanmayın. Bunlar tamamen safsata. Ne diyebilirsiniz? Kaan, eğer ki bu olay gerçek olsaydı, Pakistan'a işte Türkiye'den kargo uçaklarıyla yardım gönderilmiş olsaydı sence ne gönderilmiş olabilir diye soracak olursanız o başka. Ona mesela şöyle bir cevap veririm. Mamleler, mamceler, devamında Karaok, o da konuşuldu mesela. O iddianın ortaya atıldığı dakikalarda tank savar silahı var ya Roketsan'ın geliştirmiş olduğu. Bilineceği üzere Hindistan ve Pakistan arasında gerilimin asıl yaşanmış olduğu bölgelerde çok yoğun bir tank var. Yani o bölgelere tanklar şu an dizilmiş durumda. Karaok aldığı iddialar arasındaydı zaten. Karaok sevkiyatı veya Mamce sevkiyatları yapılabilir. Ayrıca hatırlatmak isterim ki Baykar Pakistan'la Pakistan Havacılık Parkı'yla özel bir projesi vardı. Hatırladınız mı? Özel bir seyir füzesi geliştiriyorduk Pakistan ve Baykar işbirliğiyle. Neydi onun adı? Kagem V3. Hatta Kagem V3 Kemankeş füzesinden önce duyurulmuştu. Yani kıymetli dostlar Türkiye Pakistan'a sadece Türkiye'de üretilen mühimmatlarla destek sağlamaz olası bir ihtiyaç durumunda. Zaten Türk savunma sanayisi açık bir şekilde şu an Pakistan'ın emrinde. Pakistan'da üretilecek topçu mühimmatlarından mı bahsedeyim? Repkon firması hatırladınız mı mesela? O Almanya, Amerika'ya artık büyük fabrikalar açacak olan Repkon var ya. Pakistan'da da aynı şekilde 155 milimetrelik topçu mühimmatı üretecek. Topçu mühimmatlarının ne kadar önemli olduğunu Ukrayna-Rusya savaşında gördük değil mi? Yani Çin bir yandan topçu mühimmatı verecek Pakistan'a, Türkiye bir yandan topçu mühimmat verecek ve devamında dünyanın en iyi insan savar araçları Pakistan'ın emrinde, kendi hava kuvvetleri envanterinde. Aynı keza Çinlilerin de insan savar araçlarını kullanıyorlar. Şimdi bir de mevzunun ilerisi var. Pakistan dünya üzerinde hem Çin'in 5. nesil savaş jetine sahip olan hem de Milli Muharip Uçak Kaan'a sahip olan, yani ikisi de 5. nesil ve gerçekten zaten Milli Muharip Uçak Kaan'ı anlatmaya gerek yok. Dünyada Pakistan gibi bir devlet olmayacak. Yani biz belki de Türkiye olarak bir tane 5. nesil savaş uçağı kullanırken, Milli Muharip Uçak Kaan'ı kullanırken F-35'lerin gelmediğini varsayalım. Pakistan hem Çin'in 5. neslini kullanacak hem Türkiye'nin. Yani durum böyle olunca Pakistan'ın emin olun Türkiye'ye pek de ihtiyacı kalmaz yani olası gerilim durumunda. Pakistan o mevzuyu belki tek başına bile halledebilir diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.